Günlük yaşamımızda karşılaştığımız zorluklar ve fırsatlar arasında bireylerin tutumları ve davranışları başarıya giden yolda belirleyici bir rol oynar. Fakir zihniyet, yani yetersiz düşünce yapısı olarak tanımlanan bu tutum biçimi sürekli şikayet etme, fırsatları küçümseme ve iyimserlikten kaçınma gibi özelliklerle kendini gösterir. Bu videoda fakir zihniyetin kökenleri, ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar ve bireylerin bu zihniyetle nasıl mücadele edileceğini ele alacağız. Fakir zihniyetin temelinde bireyin sürekli olarak şikayet etme alışkanlığı yatar. İnsan yaşamındaki olumsuzluklara odaklanıp sürekli sorun arayışı içine girdiğinde çevresinde olan olumlu gelişmeleri görmezden gelir hale gelir. Bu durum kişinin mevcut yaşam koşullarına adapte olmasını engeller ve sürekli bir mutsuzluk hali yaratır. Şikayet etmek genellikle bireyin kendi içsel güvensizliği ve yetersizlik hissiyle bağlantılıdır. Kendini yetersiz hissettiğinde karşılaştığı zorlukları aşmak yerine bunları dışsal faktörlere bağlamayı meyilli olur. Bu yaklaşım sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını engeller. Çünkü kişi her şeyin zaten ters gittiğini ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşünür. Bir diğer önemli özellik ise karşısına çıkan fırsatlara inanmamak ve bu fırsatların gerçekleşmeyeceğini varsaymaktır. Fakir zihniyete sahip birey hayatın sunduğu potansiyel fırsatları fark edebilmek yerine bunları önceden reddeder. Bu durum aslında fırsatın var olmasına rağmen kişinin onları değerlendirmemesine neden olur. Herhangi bir yeni girişim veya değişim denemesi beklentilerin düşük olması nedeniyle zora girer. İş dünyasında sosyal ilişkilere kadar birçok alanda fırsatları olan inancın eksikliği bireyin kendini gerçekleştirmesini engeller. Fırsatları küçümseyen bir bakış açısı başarıyı yakalama şansını ortadan kaldırır. Zira eğer kişi hiçbir zaman olumlu bir beklenti içine girmiyorsa yeni adımlar atmak ve risk almak için gerekli cesareti de bulamaz. İyimserlikten ve harekete geçmekten kaçınma da fakir zihniyetin bir diğer belirgin özelliğidir. İyimser bir yaklaşım bireyin yaşamındaki belirsizlikleri ve riskleri aşmasına yardımcı olurken hareketsizlik mevcut durumun değiştirilmesini imkansız hale getirir. Fakir zihniyete sahip birey her türlü değişim ve gelişim çabasını olumsuz bir senaryo ile sonuçlandırır. Bu durum bireyin kendine olan güvenini sarsar ve potansiyelini ortaya çıkarmasını engeller. Harekete geçmek çoğu zaman denemek ve başarısızlık ihtimalini de kabul etmek anlamına gelir. Fakat sürekli olumsuz düşünen bir zihin denemeye başlamak için yeterli motivasyonu bulamaz. Böylece birey kendini sürekli bir çemberin içinde bulur, ne başarılı olur ne de hatalarından öğrenir. Fakir zihniyetin etkileri sadece bireyin kendi yaşamıyla sınırlı kalmaz. Toplumun genel dinamiklerini de etkileyen yaygın bir sorun haline gelebilir. Toplumda yaygın bir olumsuz düşünce yapısı yeniliklere ve gelişmelere kapalı bir ortam yaratır. Bu durum ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemeyi ciddi biçimde engeller. İnsanların potansiyelini gerçekleştirememesi toplumun genel refah düzeyini düşürür ve inovasyonun önüne büyük bir engel oluşturur. Öte yandan bireysel düzeyde fakir zihniyetin aşılması kişinin kendi hayatında pozitif değişiklikler yaratmasını sağlar. Kendi kendine yetebilen, girişimci ve çözüm odaklı bireyler yaşam kalitelerini arttırarak hem kendilerine hem de çevrelerine olumlu katkılar sağlar. Sonuç olarak fakir zihniyet sürekli şikayet etme, fırsatları küçümseme ve iyimserlikten kaçınma gibi özellikleriyle potansiyelini kısıtlayan ciddi bir engeldir. Bu tutum yapısı hem kişisel hem de toplumsal düzeyde olumsuz sonuçlar yol açar. Ancak farkındalık ve bilinçli çabalarla bireyler bu zihniyeti aşabilir ve yaşamlarında pozitif dönüşümler gerçekleştirebilir. Kendine inanmak, fırsatları değerlendirmek ve harekete geçmek daha verimli ve tatmin edici bir yaşamın kapılarını aralayacaktır.